Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizinle çok az bir malzemeyle çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz yumuşacık harika bir poğaça tarifi paylaştım. Ve bakar mısınız, bu anı sizinle paylaşmak istedim. Poğaçalarımızın ne kadar güzel içini çekerek, kabararak piştiği anı kesinlikle görmenizi istiyorum. Evet, bu tarifimin sırrı sosunda gizli sevgili arkadaşlarım. Gerçekten harika bir poğaça tarifi. Dilerseniz bir an önce tarifimizin yapılışına geçelim. Bakalım beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. İlk önce uygun bir yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı ılık süt ve 1 su bardağı ılık suyu alalım. Su bardağı ölçüm 250 milim. Üzerine 1 tatlı kaşığı toz şeker ve 1 paket kuru mayayı da ilave ettikten sonra şöyle güzelce şekerle mayayı buluşturalım. Şekerler eriyene kadar karıştıralım. 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ettikten sonra kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edelim. Sevgili arkadaşlarım, bu tarifimde 6 su bardağı un kullandım. Şöyle 1 tatlı kaşığından az fazla, yani 1,5 tatlı kaşığı diyebilirim. Tuzumu da ilave ettikten sonra kalan unumu kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Unun kıvamı oldukça yumuşak olması gerekiyor. Hatta böyle oldukça ele yapışan bir hamur olması gerekiyor. Şöyle güzelce karıştıralım. Daha sonra yoğurmaya geçeceğim. Şöyle birkaç dakika fazla yoğurursanız hamurun kıvamı daha güzel olur sevgili arkadaşlarım. Bakın, yoğururken malum ele çok yapışacak. Tekrar tekrar kesinlikle un ilave edip hamuru katılaştırmayalım. İsterseniz elinizi sık sık yıkayın ama bence hiç gerek yok. Şöyle çok az sıvı yağ kullanacağım. Bu şekilde hamur çok daha kolay bir şekilde toparlanacak ve elimize de yapışmayacak. O yoğurma kabını da kolaylıkla bırakmış olacak. Bakın, görmüş olduğunuz gibi oldukça yumuşak bir hamur. Böylece poğaçalarımız da yumuşacık olacak. Aşağı yukarı bir 3 dakika 4 dakika diyebilirim yoğurdum. Daha sonra tezgahımın üzerine alıyorum. Hiçbir şekilde mayalandırmanıza gerek yok sevgili arkadaşlarım. Burada gelişi güzel keseceğim. Daha sonra eşit olacak şekilde toplamda 16 tane poğaça hazırlayacağım. Yani bezelerim 16 adet olacak şekilde hazırlayacağım. Tabii ki daha küçük veya daha büyük poğaçalar hazırlayabilirsiniz. Evet, şöyle hamurumu gelişi güzel kestikten sonra bezelerimi almaya başlayacağım. Bakın sevgili arkadaşlarım, çok fazla büyük değil, çok küçük de değil. Aşağı yukarı bezelerim 80 gram diyebilirim. Bakın, oldukça yumuşak bir hamur. Böyle tezgahı biraz unladım. Bezelerin altına da biraz un serpiyorum. Evet, bütün hamurlarıma beze şeklini verdim. Hiç dinlendirmenize gerek yok. Yine hemen şeklini vermeye geçeceğim. Bezelerimizi şekil verirken sevgili arkadaşlarım, mutlaka ters tarafından şekil verelim. O birleştirdiğimiz nokta içerisine gelsin ki böyle şekli, görüntüsü daha güzel olsun. Ve bakın, ben iç harcı olarak beyaz peynir kullandım. Aslında iç harcını seviyorsanız biraz daha çoğaltabilirsiniz. Ben salamura peynir kullandığım için, salamura peynir bilirsiniz ki, birçoğunuz biliyorsunuz ki çok tuzlu olduğu için biraz az kullanıyorum. Şöyle yakından da tekrar göstermek istedim. Hamuru böyle gelişi güzel açmıyorum. Bakın, dikkatinizi çekmiştir. Parmak uçlarımla bezenin kenarına bastırıyorum. Ortasının biraz dombilik kalması gerekiyor. Bu şekilde yapmazsanız eğer, bakın, tekrardan iç harcını yerleştirdikten sonra beze şekli veriyorum. Ortası biraz dombili kalmazsa eğer, poğaçalar çok güzel bir şekilde kabaracak. Birazdan göreceksiniz. O ortası açılır. Bu şekilde yaparsanız görüntüsü çok daha güzel olur. Görmüş olduğunuz gibi gayet kolay. Bütün bezelerimi bu şekilde açacağım. İçerisine iç harcını yerleştireceğim. Bu şekilde işimiz çok daha pratik oluyor. Evet sevgili arkadaşlarım, siz videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımın büyümesi, güzel yerlere gelmesi için sizlerin desteğine çok ihtiyacım var ve ben gerçekten destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel yerlere geleceğine gönülden inanıyorum.
Tariflerimi mümkün olduğu kadar ayrıntılı bir şekilde anlatmaya, paylaşmaya çalışıyorum ama hani olur ya unuttuğum, atladığım bir yer olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Mutlaka gördüğüm anda dönüş yaparım. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Kısacık bir yorum olabilir, küçük bir emoji olabilir. Hatta küçücük bir noktada bıraksanız gerçekten çok değer veriyorum ve bu şekilde bana destek olduğunuzu biliyorum. Tariflerimi denerseniz mutlaka olumlu veya olumsuz yorumlarınızı bekliyorum sevgili arkadaşlarım. Böylece ben de eksiklerimi tamamlamış olurum. Hepinize desteklerinizden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Evet, biz sohbet ederken ben de bütün hamurlarımın şeklini vermiş oldum. Evet, şöyle beze şeklinin iç harcını yerleştirdim. Görmüş olduğunuz gibi beze şeklini verdikten sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime mesafeli olacak şekilde yerleştiriyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, görmüş olduğunuz gibi biraz mesafeli olacak şekilde yerleştirdim. Şimdi sosunu hazırlayacağım. İsterseniz ben sosunu döktükten sonra tepsi mayası yapacağım. 50 derecelik fırında böyle 45-50 dakika kadar mayalandırmaya bırakacağım. Eğer fırın mayası yani tepsi mayası yapmayacaksanız, kendi halinde mayalanacaksa bu bezeler 2 katı olana kadar kabarsın, yani mayalansın, ondan sonra sosunu üzerine dökün. Sosu için şöyle geniş bir kabın içerisine 1 su bardağı yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta ve 2,5 yemek kaşığına yakın çörek otunu ilave edelim ve güzelce karıştıralım. Güzelce çırpmamız gerekiyor. Şöyle kabını değiştirdim. Ben bezelerime yani poğaçalarıma mayalandırma işlemi yapmadım şu anda. Sadece sosumu hazırlayana kadar şöyle bir köşede üzerine kapatıp dinlendirdim. Dediğim gibi eğer tepsi mayası yapmayacaksanız, yani fırında mayalama işlemi yapmayacaksanız, üzerini kapatın, böyle 2 katı olana kadar kabarması gerekiyor. Daha sonra sosu üzerine dökün. Ben fırında tepsi mayası yapacağım. Sevgili arkadaşlarım, şunu da hemen belirtmek istiyorum. Yapmış olduğunuz ürünleri ne kadar güzel mayalandırırsanız pişirme süresi o kadar kısa olur. Eğer çok fazla pişirirseniz, gereğinden fazla pişirdiğiniz zaman hazırlamış olduğunuz kete poğaça sert düşüyor. Bunu da ben tekrar yaşaya tecrübe edinmiş oldum. Dediğim gibi ben 50 derecelik mayalandırma bölümünde, yani 50 derecelik ısıda aşağı yukarı 45-50 dakika kadar mayalandırma işlemi yaptım. Daha sonra 190 dereceye ayarladım fırınımı ve sadece 18-20 dakika arası pişirdim. Zaten yüzeyinden piştiği belli oluyor ama daha fazla içini çeksin diye daha fazla pişirmenize gerek yok. Tabii ki mayalandırma işlemini çok güzel bir şekilde yapmışsanız. Ve görmüş olduğunuz gibi sosunu yüzeyine bolca döküyorum sevgili arkadaşlarım. Hiç fazla mı oldu diye düşünmeyin. Çok güzel bir şekilde kabaracak ve altından poğaçalar o sosunu çekecek. Evet, bakın bu anı da kesinlikle görmenizi istiyorum. O kadar güzel bir şekilde kabardı. O kadar güzel bir şekilde mayalandı ki poğaçalarımız yumuşacık oldu. Ve rengi de lezzeti de bir harika oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, poğaçalarım pişti ve ilk sıcağı gittikten sonra sevgili arkadaşlarım şöyle kıvamını da sizinle daha yakından paylaşmak istiyorum. Gerçekten görüntüsü bu kadar parlak, bu kadar canlı ve dediğim gibi gerçekten yumuşacık ve çok lezzetli bir poğaçalarımız oldu. Ve bakın o kadar yumuşak ki üzerine bastırıyorum ve bıraktığım zaman eski halini almış oluyor. Tabii ben iç harcı olarak beyaz peynir kullandım. Damak zevkinize göre farklı iç harcı kullanarak poğaçanızı zenginleştirebilirsiniz. Sevgili arkadaşlarım, bu tarifimi kahvaltınızda, beş çaylarınızda, günlerinizde veya çocuklarınızın beslenmesinde gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Evet, poğaçamın iç dokusu da bu şekilde. Gerçekten yumuşacık bir tarif oldu. Evet, siz poğaçalarımın son halini izlerken ben de sizinle vedalaşmış olayım. Bugünlük de benden bu kadar. Tarifimi, videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara afiyet olsun. Allah'a emanet olun.